Kuruluş efsanesine göre saygın bir kişi ve aynı zamanda Pergamon'un ilk piritanı olan Arkeas'ın sağlık tanrısına şükranlarını sunmak adına M.Ö. 4. yüzyılın ortalarında kentin oldukça dışında Geyikli Dağı'nın yamaçlarında kuytu bir vadi içinde şifa verdiğine inanılan su kaynaklarının bulunduğu düzlükte kurduğu Asklepion'da başlar hekimlik macerası Bergamalı Galenos'un. Hekimlerin hekimi Galenos'u Bergama'da bırakıp yollarına ölümün girmesinin yasak olduğu yazılan Asklepion'a doğru yola çıkıyoruz. Milattan önce 4. yüzyılda inşa edilmiş olan Bergama'daki Asklepion Tapınağı, eski çağda Epiderius ve Kos'taki örnekleriyle eşdeğer öneme sahip bir tedavi merkezi olarak hizmet vermiş olup sağlık tanrısı Asklepios'a adanmıştır. Antik Pergamon kentindeyiz. İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan antik kent, Anadolu'da bulunan en önemli medeniyetlerden birinin geriye kalan kalıntıları. Burayı sizin için çekeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Şuralarda bir yerde bir buton var. Onu lütfen tıklayın ve kanalımıza abone olup destek verin. Hemen yanında bir zil var. Onu da tıklayın lütfen ki bir sonraki gezimizin ilk videosundan siz haberdar olun. Evet, antik Pergamon kentinin efsanevi hastanesinin bulunduğu alana geliyoruz. Buraya da Via Teca denilen tonozlu bir yoldan giriş yapıyoruz. Yol yaklaşık 1 kilometre ve gerçekten ayakta iyi kalan bir eser. Az sonra çekimleri de göreceksiniz. Çok güzel bir yoldan ilerliyorsunuz. Zaten bu yoldan ilerlerken de 2000 yıl geriye doğru gidiyorsunuz. Yolculuğunuz başlıyor. Haydi başlayalım o zaman. Halihazırdaki yolun ortasından pis ve temiz su akıntısı var, gideri var. Ve bu gider hala çalışıyor. İçinden hala su gidiyor. Aktif halde yani. Evet, bu bir kurna. Mermerden. Yol kenarında bulunan ve susuzluğu giderecek. Muhtemelen insanlar da olabilir, hayvanların da susuzluğunu gidermek için olabilir. Su biriktirmek için kullanılan bir bölüm. Asklepion'un ziyaretçileri kutsal yoldan şifa tanrısına yürümeyi ödev sayıyorlardı. Bu yolun Asklepion'un ilk kuruşundan beri şimdiki Viran Kapı yanından başladığı kabul edilir. Bu kapı yakınında bulunan sütunlu kemer izleri eski yolun durumunu göstermesi bakımından önemlidir. Asklepion'un dünyaca ünlendikten sonra Viran Kapı ile uzun kemerli yolun yapıldığı düşünülmektedir. Bu kapı Asklepion'a olduğu kadar biraz sağa düşen tiyatroya da yol vermektedir. Asklepios'un içindeki bölümler tiyatro, kuzey koridor, batı koridor, güney koridor, kütüphane, küçük alan, Priplon, kutsal tünel, Asklepios tapınağı, tuvaletler, kutsal yol, kutsal banyo, kutsal çeşme, banyo ve çamur havuzları, tanı ve sağıltım salonu, batı kapısı, Artemis köşesi, eski temeller ve salondan oluşmaktadır. Arazi eğimine göre küçük alanın önündeki 3 kapıya varılırken bir merdivenden inilmekte ve Artedies'in dış liman diye adlandırdığı küçük alana girilmektedir. Asklepios, Yunan mitolojisinde hekimlik sanatının ustası olan tanrı olarak geçer. Bu sanatı o kadar ileri götürmüştür ki ölümler son bulmuş, hatta ölüleri bile diriltmeye başlamıştır. Bunun üzerine Zeus tarafından doğal düzeni bozduğu gerekçesiyle cezalandırılmıştır. Asklepios'ta sağlığına kavuşanlar son olarak gitmeden önce bu tapınağı ziyaret eder ve olanakları doğrultusunda yardım yaparlardı.
Bu tedavi merkezinde şu temel öğelere çok dikkat edilirdi: uyku ve rüyalar, perhiz, sıcak ve soğuk banyo, beden hareketleri. Bu yoldan geliyorlarmış bir zamanlar. İyileşmez denilen hastalıkları iyileştirmek için. Hastalarda, hekimlerde. Buradan hemen hemen her tarafından sular akıyormuş. Suyun iyileştirici gücüne o zamanlar da bugünkü gibi çok fazla inanıyorlarmış. Gerçekten çok işe yarıyordu. Bu metotlar hala uygulanıyor biliyorsunuz. Su ile ilgili tedavi bilimsel bir gerçek halinde. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Kendinizi az sonra antik bir filmin tam ortasında bulabilirsiniz. Ayakta duruyor her şey. Daha dün gibi ama 2400 yıl evvel yapılmış, bunları unutmayın. İnanılmaz bir koridor. Her yanından sular akıyordu ve hastalar bu suyla iyileştiriliyordu. Güzel sokaklardan doktorlar ve hastalar gidiyordu. Biz de onların ruh haliyle gidelim. Onların hissettikleriyle gezelim. Suyla tedavinin yapıldığı bir alandayız. Çeşitli kanallar var. Sular bir yerlerden bir yerlere akıyor. Ve her aktığı yerde o zamanki uygulanan terapi teknikleriyle, mesela yukarıdan da su akıyor. Buradan kanallar vasıtasıyla buluşuyor. En önemli husus suyla tedavi. Özellikle psikiyatri hastalarına o zamandan uyguluyorlardı. Müzik vardı yine işin içinde, spa vardı. Çeşitli otlar ve kokular vardı. Yani botanikten de faydalanıyorlardı ve o derece yüksek bir niteliği vardı bu okulun ve hastanenin. Unutmayalım ki o dönemin en iyi doktorları burada yetişiyordu. Günlerden bir gün sindirim sistemi bozukluğu ile gelen bir hastaya ekmek, peynir, maydanoz, marul ve ballı sütten oluşan bir beslenme verilmiştir. Çıplak ayakla dolaşması, her gün koşması, çamur banyosu yapması ve sıcak bir banyo almadan önce tüm bedenini şarap ile ovması öğütlenmiştir. Tedavi başarılı sonuç vermiş, hastanın şükranlarını belirten bir yazıt günümüze kadar ulaşabilmiştir. Evet, sanki antik çağdan birine randevu verdik, bu noktada buluşalım dedik. Bakar mısınız? Söyleyecek söz bulamıyorum. Hala ayakta ve yaşıyor. 2400 yıllık taşlar adeta o günü fısıldıyor bize. Bugünkü Bergama'daki Asklepion aynı zamanda dönemin ünlü hekimlerinin yetiştiği bir tıp okulu ve dünyanın ilk psikiyatri hastanesi olarak tarihe geçmiştir. Satyr ve Galen gibi zamanın en ünlü hekimleri burada yaşamıştır. Hani demiştik ya, her yerden su akıyor, kanallar var diye. Hala yaşıyor. Bu kanallardan bugün bile su geliyor. Kutsal Bodrum, büyük alanın ortasında ve yer altındadır. Kutsal sularla ikinci yuvarlak tapınağın alt kısmını birleştirir. Üstünde hava ve ışık için 5 metre aralıklarla 12 pencere açılmıştır. O dönemde bu aydınlatma ligleriyle burayı aydınlatıyorlar. Ya burada her şey suyla dönüyordu diye. Burası bir su merkeziydi. Her şey suyla tedavi ediliyordu. Su baş aktördü. Burada olduğu gibi. Bakın 2400 yıl sonra bile su hala akıyor ve hala güzel.
Dışarıda yaklaşık 34 derece sıcak var. Ama bu ortam o kadar güzel ki doğal ve klimalı bir ortam burası. Bugün bile inanın yaşanılabilecek bir yer. Büyük alanda bulunan kutsal sular Asklepion'un en başta gelen kutsal iksiridir. Suların bol olması sağlık merkezinin en temel özelliklerindendir. Bir kuyu, bir kaynak, 3 havuz bulunmuştur. Su tanrılarının güçlü bir yardımcısı olarak kabul edilmektedir. Tanrının ayaklarının dibinden çıktığına inanılan bu sular dertlere deva, hastalara şifa olarak kabul edilir. Burada uyuyorlardı. Psikiyatri tedavilerinde uyku en önemli tedavi yöntemlerinden birisi. Kuluçka uykusu deniyordu. Bu uyku sırasında görülen rüyaların yorumlanması ile tedavinin şekli belirleniyordu. Tedavinin devam ettiği banyo havuzu. Bugün biraz yosunlansa da nihayetinde yosun da bir tedavi. Kutsal çeşme. İçmeden olur mu? Bakarsınız kutsanırız. Nihayetinde su en kutsalımız zaten. Hala çok lezzetli bir su. Ve oldukça da serin. Milattan önce 4. yüzyıl, yani tam 2400 yıl evvel burası oluşturulmaya başlandı. İleride 3500 kişilik bir tiyatro alanı var. Aynı zamanda çeşitli su kürlerinin uygulandığı havuzlar var. 2 tane küçük, 1 tane büyük tapınak var. Bundan tam 2400 yıl önce kurulan bu iyileştirme alanında olağanüstü şeyler görüyoruz. Bugün bile bizi inanın hayretlere düşürüyor. Haydi bakalım yakından inceleyelim. Bir yazıt tiyatronun Asklepios ile Athena'ya adandığını belgeler. Kuzey koridorunun kuzeybatı ucundaki köşede bir yamaca kurulmuştur. Bembeyaz mermerlerle kaplıdır. Kütüphane gibi şifa arayanlar dışında dışarıdan pek çok ziyaretçiye de kabul etmektedir. Antik medeniyetlerin en önemli yapılarından birindeyiz. Yine antik tiyatrodayız. 3500 kişilik. Dikkatinizi çekiyorum, 3500 kişilik. Bugün bile salon yapıyoruz. Bazen 3000 bulmuyoruz koltuk sayısı. Bundan 2400 yıl evvel insanlar 3500 kişilik antik tiyatrolar yapıyorlardı. Evet, şu an belki çok belli değil, kazılarda belirlenemedi kimin yaptırdığı ama muhtemelen diyorlanır ki Pergamonlu bir soylu yaptırmış bunu. Belki ileriki günlerde kazılarda bununla ilgili belgede bulunabilir. Tiyatroya koridordan yalnızca 2 kapı açılmıştır. 3 katlı sahne duvarının 2 yanındaki kapılar 2 metre genişliğindedir. 3.20 metrekare girişten 10 basamakla küçük bir sağanlığa varılır. Oradan da 20 ayak merdivenle tiyatronun orta koridoruna varılır. Bugün de bu koridorlar geçişe açıktır. 1. bölümün ortasında şeref locası fark edilmektedir. Locanın önünde Dionysos sunağı olduğu düşünülür. 41 çarpı 42 çarpı 150 ölçüsünde 4 köşeli bir kaide bulunmaktadır. Şahane düşünülmüş, uyulmuş ve taş adeta bir minder haline getirilmiş. 4000 insanı toplayabilen bu tiyatroda müzik, drama, şiir gibi toplumsal anlamda da tedavilere yönelik etkinlikler olduğu, insanlara hayata bağlayan çalışmaların yapıldığı düşünülmektedir.
antik kentinin sağlık merkezindeydik. Sizin için ulaştık. Umarım çok keyif almışsınızdır. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. O bölüm Bergama antik kentinin kalbi, şehri. 2400 yıllık bu sağlık merkezini geride bırakıp bir sonraki antik kente geçerken içimizde garip bir burukluk kaldı. Her adımında ağrıları olan insanları ve onları tedavi etmek için gayret gösteren hekimleri düşündük. Hayal ettik. Zaman zaman neredeyse dokunduk. Bu taraflara yolunuz düşerse muhakkak gezmenizi istiyoruz.